Merhaba, bu videoda Ankara bölgesinde benim gibi bahçecilik yapan arkadaşlar için, hobidaşlar için çok önemli birkaç bilgiden paylaşmak istiyorum. Bu benim araştırmalarım sonucunda ortaya çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yıllardan beri derken işte 3 yıldan beri bu bahçeyi adam etmeye çalışıyorum. Bahçecilik yapmaya uğraşıyorum daha doğrusu. En büyük karşılaştığım sorun benim bahçe toprağının buna uygun olmaması ve kuyu suyunun çok tuzlu ve kireçli olmasından kaynaklanıyordu arkadaşlar. Bu sene yani birkaç aydır beri araştırma yapıyorum. Bunun sonucunda topraktaki tuz ve kireci giderebilmek için birkaç farklı madde kullanmam gerektiğini fark ettim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz, yani marka bağımsız söylüyorum bunu, markada gözüküyor ama demir şelatı. Ama şelat alırken arkadaşlar EDDHA olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Neden? Bu özellikteki bir şelat pH 9 ve üzeri kadar sert olan topraklarda nüfuz edebiliyor. Yani şelat demire bitki köklerinin demiri almasına yardımcı oluyor arkadaşlar. 3 farklı tip şelat var. Benim tercihim bunu tercih ettim ben, çünkü benim toprağım asitik ve kökler yeterince topraktaki minerallerden faydalanamıyor. Bunu çözebilmek için de ben demir şelatı uygulamasını biraz sonra başlayacağım. Ondan sonra da arkadaşlar yine bir amino asit vermek istiyorum. Bu da tamamen doğal. Bu amino asitte bitkilerin gerekli içerisinde var olan minerali çok hızlı bir şekilde emmesini sağlıyor. Mevcut bitkilerim var. İşte ne var? Güllerim var. Asmam var. Ağaçlar var. Şu an onlarla başlayacağım. Şu kenarda dizili yine çam ağaçlarım var. Onlara da vereceğim. İnşallah bu sezon çok daha faydalı bir hale gelecek. Ayrıca arkadaşlar yine sebze yataklarımı arkada görüyorsunuz. Onlara bir hazırlık içerisindeyim. Toprak takviyesi de yapacağım. Ama onun öncesinde mevcut toprağa her bir kasaya yaklaşık 500 gram gelecek şekilde kalsiyum sülfat ekledim. Yani bilinen adıyla alçı taşı veya cips diye de geçiyor. Bu da arkadaşlar özellikle domates ve biber yetiştiren arkadaşlar için söylüyorum. Toprağın ihtiyacı olan kalsiyumu tamamlıyor ve inşallah domateslerinizde ve biberlerinizde o burun çürümesi, çiçek çürümesi denilen olayla bu sezon karşılaşmayacağımızı ben ümit ediyorum. Çalışmalara başlıyorum. Arkadaşlar ben biliyorsunuz bir 2 tonluk yağmur suyu hasatı yapıyorum. Çatıdaki yağmur suyunu toplayıp 2 tonluk depoma topluyorum. Bu o yağmur suyu. Normalde yağmur suyunun yani hiçbir yere bulaşmadan bir kabın içerisinden direkt gökten düştüğü gibi biriktirirseniz arkadaşlar TDS oranı 10 ila 50 ppm şeklinde çıkıyor. Benim suyum işte depodaki bulaştan dolayı 100-110 TDS çıkıyor. TDS ne demek arkadaşlar? Suyun içerisinde bulunan doymuş katı madde oranı. Yani evdeki içme sularına hemen hemen yakın bir su. Ben bununla başlayacağım. Bu suyu kullanacağım daha doğrusu. Öncelikle demir şelatını vereceğim arkadaşlar. Onun için paketimi açıyorum. Böyle küçük bir alan açacağım. Ya ben bir 10-15 litrelik bir sulama kabım var. O sulama kabında yapacağım bu işi. Gördüğünüz üzere demir şelatı şöyle toz halinde arkadaşlar. Ve 15-20 litrelik bir kap içinde gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı fazlasıyla yeterli olacak.
Şöyle suya koydum bunu. Bir çubuk vasıtasıyla da şimdi karıştırmaya başlayacağım. Önce burada karıştırıp daha sonra sulama kabının içerisine aktaracağım arkadaşlar. İyice karışmasını sağlıyorum. Yine bir TDS değerini ölçmek istiyorum. Evet, bu karışımda 890 ppm'e ulaştı. 100 civarından 890-900'e kadar çıktı. Şimdi şu kabın içerisine bunu dikkatli bir şekilde dökmeye çalışacağım. Şöyle şu taraftan. Bu gece güzel bir yağmur yağdı. Toprağım yeterince sulu. Asmanın dibine demir jelatini böyle veriyorum arkadaşlar. İnşallah bu sene güzel toprak, üzüm ve yaprak almayı planlıyorum.